Sıcak sıcak gelişmeler, önemli gündem maddeleri var. Hem dünya hem Türkiye açısından kritik dakikaların yaşandığı bir zaman dilimindeyiz. Her hafta olduğu gibi Açık Görüş'te Adem Yavuz Arslan ve Doğan Ertuğrul'la birlikte gündemdeki gelişmeleri yorumlayacağız. Ankara'dan, Türkiye'den çok önemli bilgiler var. Özellikle İran konusunda sıcak saatlerin ve beklentilerin yükseldiği bir zaman diliminin içindeyiz. 5 saat sonra ateşkes süresi bitiyor. Trump son dakika açıklamaları yaptı ama Amerika'da son durum nedir? Hareketlilik var mı? Ateşkes bozulacak. Yeniden bir saldırı süreci yaşanacak mı? Bu defa neler olacak? Bu soru çok merak ediliyor. Onu konuşacağız. Ama Türkiye'de şu anda bir vali hakim karşısında çok kritik bir soruşturmada 6 yıldır cevabı aranan bir konuda bir genç kızın tecavüze uğraması, ortadan kaybolması, öldürülmesi üzerine yürütülen soruşturmada çok kritik gelişmeler var. O gelişmeler, ilginç bağlantıları ve Ankara'da önemli bir ipucunu, önemli bir bilgiyi de şifretti. Onu da konuşacağız. Kahramanmaraş'tan geçen hafta gelen, yüreğimizi dağlayan olaya dair çok önemli bilgiler de var. Onları da konuşacağız. Ama önce ben birkaç cümleyle Washington'a uzanalım istiyorum. Adem Yavuz Arslan, 5 saat sonra ateşkes bitecek. Gözler Washington'da. Ne bekleniyor? O beklentinin arka planında şu saatlerde, şu dakikalarda ne var? Sıcak gelişmeleri alalım. Sonra diğer konuları konuşacağız. Evet Bedrettin, gözümüz Beyaz Saray'da ve özellikle de Andrew hava üssünde, o Amerika'nın başkanın kullandığı askeri hava üssü Washington DC'nin dışında resmi temaslarda başkan uçağı oradan kalkıyor. Başkan yardımcısının uçağı Air Force Two, yani ikinci uçak oradan gidiyor. Sabah saatlerinde Başkan Yardımcısı Vance'in uçması bekleniyordu. Aslında dün gitmesi bekleniyordu ve dün sabah da hatta Trump Washington Post'a telefonla bağlanıp şey dedi: gönderdim başkanı, bugün başkan yardımcısını gönderdim, bugün varacak ve akşama tarihi bir anlaşma imzalayacağız demişti. Ama ilerleyen saatlerde gördük ki Vance halihazırda Amerika'da ve gitme planı yok. Çünkü ortada pürüzler var. Anlaşma konusunda ciddi krizler çıkıyor. Hatta dün öğleden sonra buranın saatiyle Lavrov devreye girdi, Çin lideri devreye girdi, Muhammed Bin Selman devreye girdi ama yine sorun çözülebilmiş değil. En son bu sabah erken saatlerde, yani Doğu yakasıyla erken saatte Vance'in Washington'dan kalkacağı ve hatta gazetecilere bilgilendirme yapıldı. Oradan görüntü alınabileceği yönünde. Askeri üstten gönderirken canlı yayın yapacak görüntü alınacaktı. Olmadı. Witkoff ve Kushner Miami'deydi. Onlar oradan İslamabad'a gideceklerdi. Uçağa kalktı. Uçak havada yön değiştirdi. Washington'a gitti. Yani bir şeyler ters gidiyor. Öğle saatlerine doğru, yani son bir saat içerisinde olan şeylerden bahsediyorum. Normal şartlarda şu ana kadar anlaşmanın imzalanması, yapılması ve bir şekilde ateşkesin bitmesine saatler kala bir anlaşmaya varılması bekleniyordu. Hatta Trump'ın dün akşam saatlerinde söylediği birkaç kritik cümle var. Benim anlaşmam Hüseyin Obama gibi, o sürekli Hüseyin Obama diyor, ona hakaret olsun diye. Hüseyin Obama ya da işte diğer anlaşmalar gibi değil, ben gerçekten Amerika'nın lehine bir anlaşma yapıyorum falan diyerek de aslında anlaşmaya varıldığını ima etmişti. Ama şu saat itibariyle söylüyorum, Amerika'nın doğu yakasında saat 1.30 ve şu saat itibariyle hala yerinde duruyor. Gitmedi, Vance gitmedi, hala Beyaz Saray'da. Müzakerelerle ilgili bir gelişme yok. İran tarafı da Amerikalılarla ilgili bir şart koştuğu için onlar da harekete geçmedi. Yani birkaç saat içerisinde yola çıkar ve derse ki evet ya, anlaşmaya vardık, anlaşılabilir bir durum. 16 saatlik bir yol var çünkü, ama anlaşma olmazsa maalesef bu gece yine silahların konuştuğunu görebiliriz. Evet, yani ilerleyen saatlerde herkes görecek. Doğan Ertuğrul, birkaç cümleyle senin tahminin ve beklentin önemli. Yani Amerika cephesi böyle de İran'dan gelen, İran cephesinden bilgilerle baktığımızda bir ateşkes ümidi, ateşkesin devam etmesi, bir barış ümidi var mı? Yoksa Yani İran'la Amerika'nın bu ateşkeste ve müzakerelerdeki pozisyonlar arasında makas çok büyük ve Trump sürekli olarak Adem'in de söylediği gibi ha bugün ha yarın büyük bir zafer kazandık ve anlaşma geliyor diyor, ama İran'ın pozisyonu bu değil. Amerika'nın İran'dan beklentileri, İran'ın Amerika'nın beklentileri öyle kısa süreli 2 haftalık bir ateşkesle
nihai çözüme varacak gibi de değil zaten. Bu yeniden kısa süreli çatışmaların, belki daha kapsamlı çatışmaların başlaması ve yeniden müzakere masasına dönülmesi sonucunu doğurabilir. Çünkü İran tarafından bakıldığı zaman çok temel bir şey. Hürmüz Boğazı'na düğümleniyor. Bütün dünya artık Hürmüz Boğazı'nı biliyor ve Hürmüz Boğazı'nda Amerikan ablukasının devam etmesi ateşkes ihlalidir demişti ve Trump'ın açıklamasından anlaşmaya çok yakınız, yarın imzalayacağız açıklamasına biz İslamabad'da Pakistan'a gitmiyoruz açıklamasıyla karşılık verdi İranlar. Müzakere masasında konuşulacak şeyler, mesafe çok farklı. İran'dan Amerika'nın istedikleri, dediğim gibi Amerika'nın bekledikleri, Amerikalıların İran'ın bekledikleri arasındaki müzakere alanı öyle kolay kapanır gibi değil. Biz maalesef öyle diyelim ki çok kapsamlı bir şeye dönüşmesin ama çatışma müzakere masası geldiğinde bir süre daha yaşayacağız gibi görünüyor. Evet, şimdi İran'la ilgili gelişmeleri programımızın ilerleyen saatlerinde yakından takip edeceğiz. An be an paylaşacağız sıcak gelişmeler olduğunda. Ama şimdi isterseniz bu İran meselesine bir virgül koyup Türkiye'ye dönelim. Yapabilir miyim? Önemli olduğunu düşünüyorum bize fikir vermesi açısından. Rejiye attığım bir görüntü var. Dün geceden bu yana yoğun bir askeri kargo nakli var bölgeye, askeri hava trafiği. Bu bir fikir veriyor. Bir de önemli noktalardan birisi şu: geçen hafta bölgeye nakledilen, gönderilen 2 tane kritik deniz gücü vardı. Onlar bu akşam itibariyle bölgeye ulaşmış oluyor. Yani onlar da ateşkesin bitişine göre görevlendirilmişler. Yani Amerika aslında 2 hafta önceden de bugünü işaret ederek aslında ateşkeste bir yere Ekranda Adem varamayacaklarını... Yavuz Arslan, ekranda bu harita, bu görsel ne ifade ediyor? Bir kez daha altını çizersen. Bu görsel Avrupa'daki Amerika stoklarının Avrupa'daki üslerden akan askeri kargo uçaklarıyla bölgeye taşınan şeyi gösteriyor. Malzemeyi, lojistiği, askeri gösteriyor. Askeri kargo uçakları bunlar. Evet. Şimdi yani bu konuda dediğim gibi sıcak gelişmeler olabilir. İlerleyen saatlerde açıklamalar olabilir. 5 saatin sonunda yeniden bir kabus yaşanmaya devam eder dünya çapında. Her şeye açık bir süreçte karşı karşıyayız. O yüzden tetikteyiz. Sıcak gelişmeler olduğunda paylaşacağız. Şimdi sıcak gelişmelerin olduğu bir adrese dönelim. Geçen hafta biz Salı günü program yaptık ve sonrasında çarşamba günü Kahramanmaraş'ta çok acı, Türkiye tarihine geçen, yüreğimizi dağlayan bir hadise yaşandı. Okul saldırısı ve sonrasında yaşananlar var. Onu birazdan konuşacağız. Ama şu dakikalarda 6 yıldır üzeri açılmayan bir dosya ile ilgili sıcak bir gelişme var. Dönemin eski valisi şu anda adliyede ve Gülistan Doku dosyasında ifade veriyor. Gülistan Doku dosyasını şu anda detayını anlatmaya gerek yok. 6 senedir Türkiye konuştu, herkes biliyor. Doğan Ertuğrul, şimdi bir vali açması, takip etmesi, nihayetlendirmesi gereken bir soruşturma dosyasıyla alakalı çok ciddi iddialarla oğluyla beraber şu anda yargılanıyor ve valiyle ilgili tutuklanacak mı, tutuklanmayacak mı sorusunun cevabını bekliyoruz. Burada yaşanan şey şu anda ne ifade ediyor, ne anlatıyor? Vali Sonel'in hakim karşısında olması Türkiye'deki faili meçhuller, kadınların, çocukların yaşadıkları acı hadiselerle ilgili bize ne anlatıyor? Öncelikle geçen hafta sanıyorum buna biraz temas ettik. Türkiye'de, bugünün Türkiye'sinde, hiç kendimizi kandırmayalım, bugünün Türkiye'sinde halen görevde olan bir eski valinin, şu an mülkiye baş müfettişi, birden daha önce görev yaptığı ile bir savcı atandı ve Türkiye'yi 6 yıldır meşgul eden bir faili meçhul cinayet aydınlanıyor. Bakın ne güzel, savcı devreye girdi ve işte yeni Adalet Bakanı'nın da müzahir olmasıyla sorun çözülüyor diye bakmak için düz saf olmak gerekir. Böyle bir şey olduğunu bugünün Türkiye'sinde düşünmek için gerçekten düz saf olmak gerekir. Bugünün Türkiye'sinde çünkü görevdeki bir valiye, görevdeki bir baş müfettişe, ki o vali 2 sene öncesinin, 3 sene öncesinin İçişleri Bakanlığı'na çok yakın bir ekipten, Süleyman Soylu'nun ekibinden olarak biliniyor. Soruşturma başlatılması, hakim karşısında henüz değil ama savcıya ifade veriyor. Bunlar efendim yargısal süreç işliyor olamaz. Bu bir ekipler savaşının, bir
bürokrasi içerisindeki güç mücadelesinin bir tezahürü olarak görmek lazım bunu. Şundan dolayı bunu söylüyoruz. İlk günden itibaren bir Süleyman Soylu ismi geçiyor. Bugün mesela emniyet içerisinde olup bitenleri en yakın takip eden isimlerden Tolga Şardan'ın bir yazısı var. Diyor ki bakın yazısında Tolga Şardan'ın emniyette olup bitenleri, hani bir zamanlar Yüksek Askeri Şura'da olup bitenlerle ilgili kulis haberler yazan gazeteciler vardı. Şu an artık Yüksek Askeri Şura yok. Benzer şeyler emniyette yaşanıyor ve ben şunu söyleme ihtiyacı duyuyorum. Türk siyasetindeki Bir büyük zamanlar kırılmalar, büyük dediğin Doğan Ertuğrul, altını çizelim. 28 Şubat sürecinin Türkiye'sinden bahsediyoruz herhalde. Hayır, 28 Şubat süreci dahildi ama Türkiye'de 60'lar, 70'ler, 80'ler, 90'lar, gece muhtıralar, 28 Şubatlar askeri bürokrasi içerisindeki kavganın eseriydi. Bu krizlerin tamamı böyleydi. Yani şöyle bir dejavu yaşıyoruz. Yani ben gazeteci olarak da yaşıyorum. Toplum da yaşıyor zannediyorum. 90'lı yılların faili meçhulleri, işte askeri o vesayet rejiminin o kapışmaları, çatışmaları, faili meçhuller, cinayetler, siyasi cinayetler ve bütün bunların hepsi şu anda eş zamanlı olarak Türkiye'de yaşanıyor. Fakat sanki böyle bir rüya gibi, gerçekliği yokmuş gibi bir toplumsal tepki ve siyasal yansımaları var karşımızda. Biraz bu pencereden de baktığımızda bu hadiseye ne söylersin? Tabii yani söylemeye çalıştığım şey tam da buydu. Buna ek olarak sadece şeyi belki eklemek gerekir. Türkiye siyasetinin Cumhuriyet tarihi boyunca büyük mücadelelerinin tamamı merkezinde güvenlik bürokrasisinin olduğu hesaplaşmaların, kadro savaşlarının ürünüdür. Hiç kendimizi kandırmayalım. Bu eskiden asker içerisindeydi. Düşünün ki 60, 70, 80, 97, 90'lı yıllarda yaşadıklarımız, 2000'li yıllarda yaşadıklarımız ve en son 15 Temmuz'da yaşadıklarımız güvenlik bürokrasisinin güç mücadelesinin ürünüydü. Siyaset buna yanında edilgendi. Şu an askerin içerisinde neler olup bittiğini eski oranla bilmiyoruz. Bir yüksek askeri şura tartışması eskiden olduğu gibi yaşanmıyor. Ama Emniyet Genel Müdürlüğü'nde, yani güvenlik bürokrasisi emniyet kanadında olup biten şeyler Türkiye siyasetini şekillendiriyor. Bunu görmek gerekiyor. Ve bunun türlü türlü hikayeleri var. Süleyman Soylu'dan sonra Ali Yerlikaya, şimdiki gelen İçişleri Bakanı talimat verdim. Hadi bakalım, Süleyman Soylu döneminin önemli isimlerinden bir tanesi vali, şu an dediğim gibi Mülkiye Baş Müfettişi, cinayet soruşturmasında 1-2 gün geçtikten sonra gözaltına alındı. Vay efendim, 3 gün emniyette ben polis ifade vermem, ben devletin valisiyim filan dedi ve savcıya çıktı ve bir mücadele veriyor. Tolga Şardan'ın yazısına tekrar dikkat çekme ihtiyacı duyuyorum. Yazısında ima etti. Diyor ki dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dönemin Emniyet Genel Müdürü, buna niye ulaşmıyorsunuz diyor yani. O zaman Mehmet Aktaş İçişleri Bakanı'nın yardımcısıydı yakın zamana kadar diyor. Devam ediyor. Diyor ki halen Antalya Emniyet Müdürü ve Ankara Emniyet Müdürü olacağı yönünde bilgiler geçen Sabit Zaimoğlu. Şimdi isimlerin teferruatına girmeyeceğim ama dönemin Tunceli Emniyet Müdürü, şu an Yalova Emniyet Müdürü diyor. Bunlar bu dörtlü dosya sonucu ulaşıncaya kadar gündemde kalacak. Ne demek ey ahali? Bu dosya buralara doğru gitsin diyor. Emniyet içerisinde birileri diyor bunu. Tolga Şardan demiyor. Emniyet içerisindeki güvenlik bürokrasisinin güç mücadelesinden bağımsız düşünülemez bu. Ve şu anki geldiğimiz aşamada bir zaman dediğim gibi Süleyman Soylu'ya yakın olmuş bir Tunceli Emniyet Müdürü, valisi şu an gözaltında ve savcılıkta sorgulanıyor. Bakın çok net bir şey söyleyeyim. Konuyu dağıtmadan söyleyeyim. Yarın güç mücadelesine yeni bir pozisyon alınır da aynen Ayhan Bora Kaplan hikayesinde olduğu gibi bu emniyet müdürleri de, şu operasyonu yürüten emniyet müdürleri de, şu operasyonu yürüten savcı da başka bir güç mücadelesinin sonucunda tekrar gözaltına alınırsa hiç sürpriz olmaz. Çünkü bu rejim böyle bir rejim. Bu rejim böyle bir rejim. Bu bildiğimiz anlamda bir yargısal süreç değil. Ve bununla ilgili bir başka şey söyleyebilirim. Bakın efendim, bu vali, ya Gülistan 9 soruşturmasında cinayetin faili olduğu iddia edilen valinin oğlu. Valinin oğlu gözaltına alındı. Onun ifadelerine dair çok bir şey çıkmadı. Vali tabii ki önemli. Valinin üzerine bir hesap görülmek istendiği de çok açık. Ama valiye ilişkin bakın suçlamalar, savcılık demiş ki suç delillerini yok etme veya gizleme, sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme, resmi belgeyi
bozma. Yahu bir cinayet soruşturmasında suçlamalar bu mu valiye? Üstelik ben şöyle kısa bir araştırma yaptım. Ve kısa araştırmada tabii hukukçular ayrıntılarına daha fazla vakıftır. Suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme. Valiye yönetilen en temel suçlama bu. Aynı kanunun ilgili bendinde diyor ki alt soy üst soyla ilgili bir suçlama ise ceza verilemez. Yani vali, Türkçesi şu, vali oğlunun işlediği bir cinayetin suç delillerini yok ettiği için yargılanamaz, ceza verilemez diyor. Anlatabiliyor muyum? Valiye yönelik en sert, en ağır suçlamalar bu. Bu soruşturmanın seyri bir pazarlıkla bir yere evrilir mi yoksa bir tasfiye süreci mi gelir bilmiyoruz ama daha en başta dediğim gibi hukukçular ayrıntısını verecektir. Bu kadar önemli bir cinayet soruşturmasına bakın, bir tecavüz hikayesinden, bir cinayetten söz ediliyor. Cinayetin bütün verilerinin yok edilmesinden söz ediliyor. Savcının yürüttüğü soruşturmayı etkisiz hale getirmekten söz ediliyor. Daha başka dünya kadar ya dönemin emniyet müdürünün, Tunceli Emniyet Müdürü'nün, o dönemin başsavcısının filan yargılanması da gündeme gelebilir. Normalde eğer bu şekilde devam ederse soruşturma. Ama söz konusu valiye yönelik en ciddi suçlamadan vali yargılanabilir durumda değil. Çünkü oğlunun, ben hatta araştırdım, oğlunun cinayetini örtbas ederse de yargılanamıyor mu? Suç bu şey yapamıyor. Alt soy üst soy ilişkisinden dolayı yargılanamıyor. Vali görevi kötüye kullanmaktan yargılanabilir diyor. Hukuki durum bu. O nedenle bu bir güç mücadelesi, emniyetteki bir savaş, emniyetteki bürokrasideki bir savaş, öyle görmek gerekiyor. Bu soruşturma, hadi bakalım Gülistan 9 soruşturması cinayeti bir şekilde aydınlanacak diye ümit var olmamızı maalesef gerektirecek çok fazla şey yok. Dileyelim ki o yönde ilerlesin. Ama yarın bu soruşturmayı yürütenlere karşı bir soruşturma açılırsa da Ayhan Bora Koplan hikayesinde olduğu gibi bence sürpriz olmaz. Şimdi vali oğlu, birazdan da konuşacağız, emniyet baş müfettişi, emniyet müdürü, onun oğlu ve yaşananlar. Şimdi Adem Yavuz Arslan 6 yıl rafta kalmış. Annesinin feryadına, kamuoyunun tepkilerine rağmen üzeri bir türlü açılmamış bir dosya. Adalet Bakanı bir anda bu dosyayı açıyor. Geçen hafta da konuşmuştuk. Devamında bu gelişmeler çok kısa sürede önümüze çıkıyor. Az önce Doğan Ertuğrul çok net bir biçimde anlattığı için çok detayına girmek de istemiyorum. Yani biz bu kızcağızın yaşadıklarının, başına gelenlerinin soruşturulduğu, arka planının hesabının sorulduğu algısına daha kapılmadan hemen şu gerçekle yüzleşiyoruz. Bu Ankara'da bir hesaplaşmanın, Ankara'da bir ekibin, Türkiye'nin bütün bu her değerini, yargısını, adaletini, her şeyini kullanarak ortaya koyduğu hesaplaşmanın sonuçları. Bu hesaplaşma nedir? Adem Yavuz Arslan. Bir de mesela şimdi her taşın altından kaldırıyoruz. İster istemez Süleyman Soylu çıkıyor. Süleyman Soylu ile beraber Mehmet Ağar çıkıyor. Birazdan Maraş'ı da konuşacağız. Maraş'ta da aynı şey var. Yani her taşın altında bunlar çıkıyor. Geriye sarıyoruz 90'lara, yine aynı tabloyla karşı karşıyayız. Adem Yavuz Arslan, sen çok tecrübeli, bu konuda birikimi olan bir gazeteci olarak baktığında gerçekten bu soruşturmanın Türkiye'deki o kirli ağı nasıl ortaya koyduğunu bir kez daha bize gösterdiğini anlatacaksındır muhakkak, ama Türkiye anlayabilecek mi? Ya anlamak istemeyene anlatmak için bir formül yoktur. Yani gözünüzün önüne koysanız, bütün boyutlarıyla anlatsanız yine hala direten insanlar çıkacaktır. Bu her zaman her toplumda mümkün. Ama ben neyle karşı karşıya olduğumuzu anlamak veya anlatmak için önce birkaç adım geriye çıkıp bir aktörlere bir daha bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Ne gibi? Bakın, bu olayda son birkaç gün içerisinde konuştuğumuz hem Maraş'taki okul saldırısı, hem Tunceli hadisesi, hem de onun başka illere yansıyan bürokratlar. Kimlerle karşı karşıyayız? Vali, oğlu, koruması, İçişleri Bakanı, Emniyet Müdürü, Başsavcı, Başhekim, Milletvekili, uzman çavuş, savcı, erkek savcı, kadın savcı, işte hakimi masasında şey yapan, taciz eden ve yaralayan savcı vesaire. Hepsinin ortak bir özelliği var. Hepsi ilginç bir şekilde özellikle son 10-12 yılda bürokrasiye damgasını vuran sözde vatansever güçler. Ve hepsinin ortak savunması da Vatan Millet Sakarya. Şimdi bu bir şey ifade ediyor. O da nedir? Bu rejimin karakteristiğini gösteriyor. Bu rejim 2013'ten itibaren, özellikle 15 Temmuz sonrasında
bambaşka bir hale büründü ve o eski Mehmet Ağar polisleri dediğimiz kirli, işkence sanığı, her türlü illegalitenin içerisinden girmiş çıkmış. Bir dönem tasfiye edildiği için Türkiye işkenceyi falan belli oranda bitirmişti. Bunlar hepsi Erdoğan tarafından iradi olarak göreve getirildi. Ama orada çok kritik bir nokta var. Neden yıllardır dokunulmuyordu? Çünkü Erdoğan tabiri caizse dere geçerken at değiştirmedi. Dere geçmeden kastım ne? 15 Temmuz sonrasındaki dönüşümü yaparken herkesin bildiği, gördüğü, her türlü suçu işlettiği bürokratlara dokunmadı. Çünkü onlara çok önemli misyonlar vermişti. Yani bu isimlerin ne kadar kirli olduğunu en iyi Erdoğan biliyor. Nereden biliyoruz? Bakın işte Maraş'taki katliamda o katliamı yapan çocuğun babası daha önce sabıkalı bir polis. Meslekten ihraç edilmiş, işkence zanlısı ve adamı geri alıyor. Neden? Çünkü suç işletecek. Bakın daha önce bir programda birkaç cümleyle anlattım, örneğini söyleyeyim. Erdoğan mesela çok kritik bir bürokrasiye atama yapacak. Çok kritik bir atama yapacak. Emniyet istihbaratına görev veriyor. Ben bizzat görev alan müdürle konuşmuştum. Şu isimle ilgili bana çok detaylı bilgi verin, onu kritik bir yere atamayı düşünüyorum diyor. Ne kadar haklı bir şey. Yani hani tüm ülkelerde olur bu. Güvenlik taraması yaptırırsınız. Diyor ki müdür, çalıştık, her şeyine baktık, gerçekten çok kirli birisi diyor. Hani her türlü para pul işi var, her türlü bel altı operasyonun içerisinde, her türlü illegalite de var dedik diyor. Dosyalarını hazırladık, verdik. Biz bekliyoruz ki diyor hani o oraya atanmaz. Adamı oraya atamayı bırakın dedi, onun üstüne atadı. Ve yıllar boyunca ona çok kirli işler yaptırdı dedi. Bu bir Erdoğan taktiği. Burada son yıllarda 6 yılda çözülmeyip şu anda çözülüyor olmasının arkasında da işte bir ekip ve yenilenmesi, daha doğrusu ekip safraların atılması hali söz konusu. Ne gibi? Şimdi Bakan Akın Gürlek tapularda çok yıprandı. Zaten yemin töreni ve sonrasında yaşananlarla zaten çok kötü bir giriş yapmıştı. Onun itibarını düzeltme. Bu vesileyle de Süleyman Soylu ve çevresindeki bir takım kadroların tasfiyesi meselesi çok çok kritikti. Bunu buradan yürüyorlar şu anda. Şu an neden tasfiye ediyorlar? Eskiden neden tasfiye etmediler? Çünkü şu anda onlara ihtiyacı kalmadı. Rejim artık oturdu. Erdoğan kendi kadrolarını yerleştirdi ve artık Tunceli valisi gibi, işte o dönemin eski emniyet müdürü gibi, bir takım hakimler, savcılar gibi isimlere artık ihtiyacı yok. Onları çok rahatlıkla atabilir ve onu atarken de tabiri caizse böyle eze eze atıyor. Yani işte her türlü detayı, ya düşünsenize hani 6 yıl boyunca hiç ilerlemeyen bir soruşturma bir anda sihirli bir sopa değiyor çizgi filmlerdeki gibi. Her şey bir anda aydınlanıveriyor. Yani karanlık bir odaya ışık açmışsın gibi. Ya peki bunca senedir bunu açmamanızın nedeni neydi? Aynı kadrolar, aynı bilgiler eldeymiş. Bakıldığı zaman görülebiliyormuş. Mesela ben daha iddiasını söyleyeyim. Bir gün biz aynı şeyi 15 Temmuz için de yaşayacağız. Bir gün bir bakacağız, yıllardır hiçbir detay göremediğimiz şeyler, birisi odaya gelmiş ve odanın ortasına güçlü bir ışık koymuş gibi her şey bir anda kristal bir şekilde aydınlanmış olacak. Çünkü konjektürel şeyler bunlar. Hani ortada bir adalet arayışı falan yok, onu söyleyeyim. Yani bütün hikaye kadro savaşı, işte Akın Gürley'in PR'ının yapılması ve Erdoğan'ın kendince safralarını atmasından ibaret bir süreç. Bu sürecin iyi tarafı şu: keşke Özgür Özel böyle kırmızı kart falan göstermek yerine böyle tapuları falan daha çok yayınlasa da o bürokratlar bu sayede o faili meçhulleri falan aydınlatsa, biraz üzerine gitse diye de espri yapmak da mümkün yani. Ama bu hadise dediğim gibi bir aydınlanma süreci, bir temizlik süreci değil, bir kadro savaşı. Ama bu kadro savaşının arkasına sakladıkları da faili meçhullerin dosyaları. Ama bu olay, yani Gülistan Doku olayı, bize az önce saydığım gibi devletin, yeni rejimin nasıl bir suç örgütü olduğunu, nasıl bir çürüme içerisinde olduğunu tek başına ispatlamaya yeter bir dosya. Ya başhekim var, hakim savcı var, emniyet müdürü var, vali koruması var. Yani yok. Herkes organize bir şekilde gencecik bir kızın öldürülmesi, arkasından bir yere gömülmesi, oradan kaçırılıp başka bir yere gömülmesi ve o kadar pervasızlık ki yani insanın içi acıyor. Annesini gidiyor kucaklıyor, işte bütün aktroller annesine, işte hatta Hüseyin Aygün bile, ya şey bile, CHP'li Hüseyin Aygün bile valiye övgüler düzüyor. İşte halk şey yaptı. Adam Oscar'lık oyun oynamış. İşte aramalara katılıyor. Gidiyor işte orada aradık, burada aradık, bulamadık falan gibi roller de kesiyorlar. Ama bütün tezgahın içerisinde devletin kendisi var. Aslında olay sadece vali değil, devletin kendisi her boyutuyla. Evet. Bu çok önemli bir tespit, yani altını çizmekte fayda var. Bu gerçek de pek çok olayda ve hadisede
karşılaşıyoruz. Her yani tecrübeli gazetecilerin, bu işlere azıcık böyle araştırma konusunda emek sarf eden herkesin gördüğü bir tabloyla bir kez daha karşı karşıya. Çok net bir biçimde söylüyor. Bir arkadaşım işte buna Susurluk diyebilir miyiz dedi de bu hadiseye. Yani Susurluk bunun yanında küçük kalır. Adem Yavuz Aslan, yanlış mı bilmiyorum. Yani Susurluğu da aşan gerçekler var burada. Yani Susurluğun yeri başka, konumu başka. Ama bu hadisenin de ortaya çıkardığı, kamuoyunun görmesi gereken gerçekler açısından devletin içine girdiği kirli organizasyonları, yapıları ve suçları ortaya koyması bakımından önemli bir şey. Şimdi bir başka hadise, Doğan Ertuğrul. Bu konuda çok önemli bilgilerim var. Memleketin Kahramanmaraş'ta geçen hafta yaşanan hadise. Canımızı çok yakan. Yani Kahramanmaraş'la ilgili işte deprem sürecinde yaşadıklarımız ve bir de bu hadise, okul saldırısı hadisesi unutulmayacak bir hadise. Vali ile ilgili son dakika gelişmesini verip soruma devam edeyim. Eski vali Tuncay Soner bugün adliyedeydi ve Gülistan Doku soruşturması ile ilgili iddialar sebebiyle hakim karşısındaydı. Tutuklandı. Az önce Doğan Ertuğrul'un sıraladığı suçlamalar sebebiyle tutuklandı. Bu tutuklamanın devamında ne gelecek? Önemli. Savcılıkta verdiği ifadeler vardı. Tuncay Soner'in mahkemedeki ifadeleri de birazdan düşer. Orada da emniyette ifade vermemişti, ben devletin valisiyim diye. Savcılıkta da olayla ilgili gereğini yapalım dedim şeklinde özetlenebilecek bir ifade, anlatım tarzı vardı. Bu tutuklama kararı, yargılama süreci hangi gerçekler ortaya çıkaracak göreceğiz. Gülistan Doku meselesi, eski Tunceli valisi Soner'in ve oğlunun içinde olduğu o dosya çerçevesinde, ama diğer taraftan işte Kahramanmaraş, Doğan Ertuğrul, sözü çok uzatmadan direkt gelmek istiyorum. Yani olayın içeriğine, yaşanan acı hadiseye, arka planındaki sebeplere, gerekçelere baktık, konuştuk. Herkes konuşuyor, konuşacağız. Uzun sürede konuşulacak. Ama karşımızda yine bir bürokrat, üst düzey bürokrat bir baba var. Emniyet müfettişi, emniyet müdürlüğü yapmış bir isim ve benzer bir ilişki ağına sahip. Çünkü ortaya çıktı. O babanın aslında bir anlamda ihmaller zincirinin ortaya çıkardığı tabloyla karşı karşıyayız. Bu az önceki bağlantı, yaşanan, ortaya çıkan gerçeklik üzerinden Maraş'a baktığımızda yani ne söylersin? Kahramanmaraş hattında, Ankara hattında nasıl bir süreç yaşandı da bu acı gerçeklik Türkiye'nin önüne düştü? Valla şöyle, aslında faili meçhullerle ilgili söylenen o söz var ya, hiç lafı dolandırmadan söyleyeyim. Faili meçhul varsa bir ülkede fail devlettir kardeşim. Devletin sorumluluğu faili meçhulü aydınlatmaktır çünkü. Faili meçhul vardı, üzerine yatamaz devlet. Bu Maraş'taki okul saldırısı ile ilgili de bence en çok, sen söyledin, çok fazla ayrıntı var, çok fazla enformasyon önümüze düşüyor filan, ama en dikkat çekici olan şey, olayın ilk saatlerinden itibaren hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem Bahçeli'nin bunu siyaset dışı bir konu olarak tanımlamasıydı. Yani bu ne demek? Bizi buradan sorumlu tutmayın kardeşim, bizi buradan eleştirmeyin, acının siyaseti olmaz filan denildi. Gelinen aşamada da Erdoğan, sen de bugün konuştuğumuzda da söyledin, faili buldu canım, fail sosyal medya. Yani zaten dikkatinizi çekerim, gözden kaçıyor. Okul saldırısı olduğu anda Rütük'ten açıklama geldi. Rütük'ten açıklamada şey diyordu. Görgü tanıklarıyla görüşmek ve haber yapmak yasaklandı. Olay yerinden görüntü vermek yasaklandı. İşte resmi açıklamalar dışında olayla ilgili haber yapmak yasaklandı. Allah'tan ki hiç kimse buna riayet etmedi. Hiç kimse riayet etmedi. Bu kadar büyük bir hikaye var. Bir bastırma hikayesi var burada. Görmemiz gereken şey o. Burada cinayetin, yani okul katliamının, 14 yaşındaki bir çocuğun, polis çocuğu bir çocuğun babasının silahıyla okulunu basması ve orada çocukları ve öğretmenlerini öldürmesi, İçişleri Bakanlığı'nın, işte Adalet Bakanlığı'nın, Milli Eğitim Bakanlığı'nın, Kadın Aile Sorumluluğu Bakanlığı'nın yetkisi, sorumluluğu dışında bir olay olarak tanımlanamaz. Biz buradan bence başlamamız gerekiyor. Çünkü
Bakın sen söyledin. O baba hala niye görevde? Çünkü sabıkalı bir baba. O baba çocuğunu atış talimine götürmüş önceki hafta. O babanın silahlarına erişilebiliyor. Bu adam görevde yahu, bu adam görevde, halen görevde. Açığa alındı mı bilmiyorum. Açığa alsan ne olacak? Arkasından yani düşün, silahlarına ulaşılabiliyor. Atış talimine götürülmüş. Görgü tanıklarından ve okul aile birliğinden şeyler var. Yahu daha önce çocuk kendisini jiletlemiş, hastaneye götürülmüş. Hastanede rapor tutulmamış çocukla ilgili. Hiç mi burada Sağlık Bakanlığı'nın sorumluluğu yok? Okul yönetimi, yani çocukların durumunu bilen okul yönetimi, bence odaklanmamız gereken olan yer burası. Bir gerekçeyle okul yönetimi görevden uzaklaştırılmış. Yani kapıda bu tür şüpheli durumlara sahip çocukların çantalarını arayıp sınıfa ve okula girmesine izin veren ya da vermeyen okul yönetimi uzaklaştırılmış. Milli Eğitim Bakanı hiç kendisiyle ilgili durum yokmuş gibi davranıyor. Erdoğan çıkıp efendim sosyal medya falan filan diyor. Meselenin tamamen Türkiye'deki sistemin, rejimin, bütün kurumlarıyla, bütün bakanlıkların çürümesine ilişkin bir durum olduğunu görmemiz gerekiyor. Sosyal medyada dün yani aslında çok böyle orijinal bir yorum gibi değil ama çok iyi formüle edilmiş bir şey görmüştüm. Bu iktidarın, daha önce ben başka türlü ifade etmeye çalışmıştım, en büyük başarılardan bir tanesi hiçbir olayda kendisinin sorumlu tutulmamasını sağlamaktır. Burada da konu şeye geldi, sosyal medya. Yahu bir çocuk, 14 yaşındaki bir çocuk okulda katliam yapıyor ve burada sosyal medya sorumlu, bilmem neler sorumlu, başka konuda başka şeyler sorumlu. Devletin hiçbir yetkilisi sorumluluk almıyor. Burada izleyicilerimizin bir kısmını rahatsız etme pahasına şunu söyleyeyim ben. İlk olay anından itibaren hepimiz gördük. Bir öğrenci velisi etkisiz hale getirilmeye çalışılan çocuğu bir haberlerde polisin etkisiz hale getirmeye çalıştığı diye vardı. Sonra öğretmenlerin etkisiz hale getirmeye çalıştığı filan diye bilgiler çıktı. Durumu bilmiyoruz. 14 yaşındaki çocuğun, yani failin ölüm nedeni bıçaklanma. Başka türlü ele geçirilemez miydi? Başka türlü etkisiz hale getirilemez miydi? Düşünün, bunları konuşamıyoruz. Bir veli 14 yaşındaki bir çocuğu öldürdü. Eğer polis etkisiz hale getirmeye çalışırken bunu yaptıysa, polis bu kadar beceriksiz mi 14 yaşındaki bir çocuğu etkisiz hale getiremiyor? Bu velinin ya da diğer velilerin ya da öğretmenlerin elinde başka seçenek yok muydu ki bıçaklayarak ölümcül bir yarayla çocuk öldürülüyor? Efendim 8-9 tane çocuğu öldürmüş, öğretmenini öldürmüş, o çocuk da öldürülsün diyebilir miyiz yahu? Hukuk böyle işler mi? Adalet böyle işler mi? Bir çocuğun öldürülmesinden, yani fail ve katil bile olsa çocuk yahu, çocuğun öldürülmesini ne kadar kolay kabullendik. Efendim A Haber'de kahraman veli, kahraman bilmem ne diye çıkıyor. Net olarak söyleyeyim. A Haber'de iktidar birini kahraman ilan etmişse o kişinin kahraman olma ihtimali yoktur kardeşim. Bir şeyler gizleniyor burada ve sorulması gereken soruyu bence sormamız lazım. Şeytanın o sorması gereken soru diye bir şey var ya, o soruyu sormamız lazım. O çocuk başka türlü yakalanamaz mıydı? Etkisiz hale getirilemez miydi? Orada polisin hiç mi kabahati yok kardeşim? Oradaki öğretmenlerin, başkalarının hiç mi kabahati yok? Bu çocuğun öldürmesi nasıl bu kadar kolay yapılabilir? Efendim o da 9 kişiyi öldürmüş, biz de onu öldürdük mü diyeceğiz yani? Böyle mi çalışıyor artık mesele? Bence ona dikkat çekmek gerekiyor. O korkmadan, cesurca o soruyu sormamız gerekiyor. Şu an bunların tartışılma ihtimali tabii ki yok. Yani çocuk 8-9 kişiyi öldürdü. Veli de kahraman veli, onu etkisiz hale getirdi. Hoppa bitti mevzu. Bu kadar mı yani mevzu? O nedenle sorumluluk zincirinin var olduğunu görmek gerekiyor ve sorumluluk zincirinin, Gülistan Doku hikayesinde şimdi çıktı ya, bağlamı başka da olsa, hesap başka da olsa, ya dönemin valisine uzandı, polisler bulundu, dönemin dikkatinizi çekerim, İl Sağlık Müdürlüğü yapmış eski başhekimi bulundu, gözaltına alındı, tutuklandı. Yarın eski başsavcıya da emniyet müdürüne ulaşma ihtimali var. Dediğimiz gibi bu bir kadro savaşı. Ama Maraş'taki olay da başından itibaren böyle bir soruşturmayı hak ediyor. Polisin, Milli Eğitim Müdürü'nün, başkalarının sorumluluğunun mutlaka hesabının sorulması gerekiyor. Bu hesap sorulmazsa dediğim gibi, yani efendim çocuklarımızı sosyal medyadan uzak tutalım ya da işte Instagram'daki yok bilmem Telegram'daki gruplardan uzak tutalım diyerek iktidarın sorumluluğu üzerinden atabileceği bir konu değil. Şimdi atabileceği bir konu değil ama bu yöntemi her defasında hem iktidar, yani Erdoğan rejimi, hem de ortağı Devlet Bahçeli zorluyor. Dün Erdoğan, bugün Bahçeli aynı yönde açıklamalar yaptı. Adem Yavuz Arslan, şimdi kitabın ortasından biraz gidelim. Yani olayın, yaşanan bu iki hadisenin de çünkü son bir haftada çok tartışıldığı ve herkesin konuya hakim olduğu
bir noktadan baktığımızda. Ya Amerika'daki benzer olaylara pas atılıyor ya sosyal medya buradaki benzer hadiseler oluyor. Ama bu iki hadiseye de baktığımızda ikisinin de çok farklı vakalar olduğu, başka ilişki ağlarını ortaya çıkardığı net bir biçimde ortada. Üstünü böyle kapatmak, sıradan böyle sosyal medyanın ya da bu yeni dünya düzenindeki iletişim atmosferinin sebep olduğu hadise deyip geçiştirmeye kalkmak olmuyor. Çünkü arkasındaki o bürokrat yapısını, o suçu, suçluyu koruma ve suça teşvik etme konusundaki iradeyi net bir biçimde herkes buradan görmüş oldu. İlişki ağının üzerine çok detaylı girmek isteriz, uzun uzun da konuşabiliriz ama artık bu tablo çok net bir biçimde ortaya çıkmış durumda. Birbiriyle iç içe olan, al gülüm ver gülüm iş yapan ve 2014'ten sonra özellikle Türkiye'de belli bir kadrolaşmanın parçası olan tablonun sonucu bu. Ve Erdoğan da bu isimleri ne yaptıklarını az önce sen net bir biçimde özetledin, adı gibi biliyor. Ama kılı kıpırdamıyor. Niye kıpırdamıyor? İşte dijital medya, programlar, diziler, şiddet diyor. Ama Müge Anlı hala yayında. A Haber'de, ATV'de. İşte şiddet dizileri özendirme dediğinizde Devlet Bahçeli arayıp tebrik etti daha birkaç hafta önce o şiddet dizilerini. Ve bu suç zincirinin içerisindeki siyasi aktörleri, bu siyasi aktörlerin sorumluluğunu ne düzeyde konuşmamız lazım? Yoksa biz de kulağımızın üzerine yatmalı mıyız? Zor bir soru. Yani çok kapsamlı açıklama ya da kapsamlı bir şekilde çerçeveyi çizmek gerekiyor. Ama bir taraftan da şunu söyleyeyim. Bu konuda hani az önceki bölümde anlatmıştım. Çok ciddi bir ekip savaşıyla karşı karşıyayız diye. Bizimle paralel olarak Akın Gürlek televizyonda canlı yayında şimdi ve diyor ki Gülistan Doku soruşturması sonuna kadar gidecek. Sonuna kadar kısmını böyle vurguluyor. Sonuna kadar gittiğinde bu direkt Süleyman Soylu'ya çıkıyor biliyorsunuz. Yani sonuna kadar gittiğinizde iş orada. Çünkü Süleyman Soylu dönemin bakanı ve valinin, emniyet müdürünün, özellikle Yılmaz Delen'in o dönemin emniyet müdürü, şu anda yanlış bilmiyorsam Yalova Emniyet Müdürü, eski istihbarat başkanı. Hani böyle kritik isimler var ve eğer gerçekten Akın Gürlek dediğini yapar ve bu işin soruşturmanın sonuna kadar gitmesi gibi bir irade gösterirse, ki o irade onun değil zaten, Erdoğan'ın iradesi olur. Ama o zaman biz Türkiye'de gerçekten ciddi bir depremi yaşarız. Yani bu önemsediğim bir ayrıntı olarak onu ekleyeyim. Ama Maraş olayına geri dönersek, ya Maraş'taki hadiseyi sadece bir tane problemli çocuğun ailesinde yaşadığı sorunları, internette vakit geçirdiği, orada yaşadığı chatlerin, diyalogların sonucunda yaptığını düşünürseniz tam da Erdoğan'ın istediğini yapmış oluyorsunuz. Çünkü o faili hep gözden kaçırmayı yapıyor. Yani her şeyde sorumlu onlar değil, bütün puanı onlar toplar ama bütün cezaları ya da yanlışları başkası yapar. İşte yani bir zincirleme hata zinciri var orada. İşin içerisinde KYK'daki ihraç edilen öğretmenlerden tutun, emniyette yapılan görev değişikliklerinden tutun, sosyal medyadaki durumlara ve da şeylere kadar, o özellikle de bu medyadaki şiddet diline kadar bir sürü zincirin halkası var. Bir tane nedeni yok bu olayın. Buradan çıkış ancak yine böyle kapsamlı, geniş bir eylem planıyla olur. Sadece VPN'i yasaklayarak ya da işte sosyal medyada TC kimlik numarasıyla girerek. Dün Erdoğan böyle açıkladı. Şimdi böyle açıkladığınız zaman iki şey ortaya çıkar. Bir, gerçeği saklıyorsunuz çünkü gerçek bunlarla ilgili değil. İki, bunu istismar edip şu an Erdoğan'ın yaptığı o ki geçen hafta demiştik Erdoğan bunu istismar eder hemen bir yeni yasak dalgası getirir diye. Aynen de öyle oldu. Şimdi VPN de yasaklanacak, artı herkes TC kimlik numarasıyla internete girecek. Yani siz, daha önce de söylemiştim bunu, 85 milyon bilginizi Elon Musk'a ya da Zuckerberg'e kendi ellerinize vereceksiniz. Yani böyle bir şey herhalde dünyada yapan başka bir ülke çıkmaz. Tam anlamıyla bir skandallar zinciri devam ediyor. Ve maalesef ki Maraş olayında aslında toplumsal çürümenin de bir başka seviyesini gördük. Özellikle de o garibim Tarık Gül'ün başına gelen olay. Yani düşünebiliyor musunuz? Babası bir ihbar üzerine, diyorlar ki onda baylok vardı, gözaltına alınıyor. Aylarca yatırılıyor, sonra bakıyorlar ki ya pardon sende baylok yokmuş diyorlar. Tahliye ediyorlar. Sonra birisi diyor ki ya bu da çocuğu, yani bir ihbar üzerine elde delil yok, tekrar tutukluyorlar.
Uzun süre yatırıyorlar, çocuğuna hasret bırakıyorlar. Çocuğu çıktıktan sonra işte rejimin makbul polislerinin birinin çocuğu tarafından öldürülüyor. Peki ne oldu? Ya bir liste yayınlandı. Döndüm kontrol ettim ya acaba manipülatif bir şey var mı? Gerçekten cenazede bir bakan katılmış mı falan diye. Yok yani sadece ona katılmamışlar. Ve çocuk fişlenmiş. Yani bakın bunu gerçekten dünyanın neresinde kime nasıl anlatırsınız bilmiyorum. Ben anlatamıyorum çünkü. Yani bu bir tane meczup var ya televizyonlarda cihat yaycı diye dolaşıyor. FETÖ diye bir şey oluşturdu. Orada bir bölüm var. Bir section'da şey var. Çocuklar, doğmuş çocuklar ya da gelecekte doğacak çocukların fişlenmesi meselesi. Ya böyle bir cinnet dünyanın herhangi bir yerinde olmaz. Hitler Almanya'sında bile olmadı böyle bir şey. Çocuk daha doğmamış, annesinden babasından dolayı fişleniyor. Kayda böyle giriyor. Tarık Gül de aynı şekilde babasından dolayı fişlenmiş ve bu çocuk hayatı boyunca bunu yaşayacak. O yüzden Türkiye'deki bu konuya sadece bir silahlı saldırı olarak falan görmemek gerekiyor. Türkiye'de çok büyük bir toplumsal cinnet hali var ve bu cinnet halinden çıkmak için kapsamlı bir eylem planı gerekiyor. Sadece VPN interneti yasakladınız. Ne oldu? Hiçbir şey olmaz. Olmayacaktı zaten. Evet, şimdi bu cinnet halinin toplumda üstü örtülmeye çalışılan siyasetçilerin bu açıklamalarıyla yok sayılmaya çalışılan, onların kontrolündeki medyayla örtbas edilmeye çalışılan cinnet halinin her geçen gün bir kar topu gibi büyüdüğünü ve ağır sonuçlar, ağır faturalar ortaya koyduğunu görüyoruz. Yani Doğan Ertuğrul, şimdi işte bu genç evladımız hayatını kaybetti. Onun babasının yaşadıklarını az önce Adem Yavuz Arslan söyledi. İsmini küçük yazmalar, yok saymalar, cenazesine gitmemeler. Bu ne anlatır? Yani bunu yaparak siyasetçiler, devlet yönetenler, ülke yönetenler neye sahip çıkabilirler? Bu tip bir olayın, bu tip bir hadisenin arkasından Türkiye bunu mu yaşamalıydı? Akıllarda bu mu kalmalıydı? Ya aslında bu hikaye yıllar önce yazdığım bir yazıyı hatırlattı bana. O insanlar çünkü yok ülkenin yok insanlar. O insanlar yoklar. O insanlar en temel insani haklardan, medeni haklardan mahrum insanlar ve KHK'lılar diye kodladığımız insanlar kendileri, aileleri, çolukları, çocukları yıllardır bunu yaşıyorlar ve toplumun kahir ekseriyeti bu konuda inanılmaz bir umursamazlık içerisinde. Yani az bile yapılıyor diyenler var. Az bile yapılıyor diyenleri var. E, Yani herhalde Yapılabilir onların diyenler var. sayısı çok azdır değil mi Doğan Ertuğrul? Yani o kadar Valla vicdansız umalım değildir. öyle olsun. Umalım öyle olsun ama KHK'lıların Yani bu kadar korkudan görünmez. sindiği için, endişe ettiği için kendisinin geleceğiyle ilgili ses çıkarmıyordur ama bu gençlerin, bu çocukları da böyle yok sayma, onların ölümü üzerine bu cümleleri kurabilecek kadar, yani özür dilerim, aşağılık bir hale insanlar girmemiştir diye düşünüyorum ben. Ya umut edelim ki öyle olsun ama sadece bu hikayede. Tabii bu hikayenin etrafını bilmiyorum. Sosyal medyada gördüğüm bu bilgilerin ne kadarı doğru, o listeler ne kadar doğru diye tartışmalar da gördüm. Bilmiyorum işin doğrusunu. Eğer böyleyse ki hiç şaşırtıcı olmaz. Yani şeyi biliyoruz. Bakan düzeyinde katılım olmadığını anladığımız kadarıyla biliyoruz. Milletvekilleri katıldığı filan diye şeyler gördüm ama bakan katılmıyor mesela. Neden katılmıyor bakanlar? Birkaç bakanın katıldığı çocuk cenazesi olurken Tarık'ın cenazesine niye katılmıyorlar mesela? Burada bir görünmezlik var ve senin dediğin gibi olmasını umut edelim. Fakat buna verilen tepkinin, yani bu hikayeye verilen tepkinin bu kadar sınırlı kalıyor olması sandığımızdan daha büyük bir umursamazlığın, oholsunun var olduğunu da maalesef gösteriyor. O nedenle çünkü buna verilen tepki, KHK'lıların genel olarak yaşadıklarına verilen tepkide olduğu gibi bu kadar mı cılız olmalıydı yahu? Yani ben sadece Turan Çömez'in bir şeyini gördüm mesela, açıklamasını gördüm filan. Saadet Partisi Başka, milletvekili de bugün genel kurulda konuştu. evet yani bunun daha çığ gibi büyümüş olması gerekiyor. Yahu çocuk, çocuk, yahu çocuk, ölen çocuk, öldürülen çocuk, anne babası KHK'lı falan filan çok net bir şey var. Şey değil, sabit cinayetler işlemiş bir katil olsa ne değiştirir? Çocuk yahu. Bunu diyemiyoruz. Anlatabiliyor muyum? Bunu diyemediğimiz için oh olsun geliyor içimizden. Bunu şununla bağlamak isterim. Yani konuyu çok dağıtmadan. Vay efendim 8-9 tane çocuğu öldürmüş, o çocuk da öldürülmüş, iyi olsun demek aynı şey. Anlatabiliyor muyum? Yaşatılabilir miydi diye bakamıyoruz. Öldürmüşse öldürürsün kardeşim. Tepkisi vermek insani değil, ahlaki değil.
bilebildiğim kadarıyla İslami değil, hakkaniyete uygun bir şey değil. Adalet duygusunu, hakkaniyet duygusunu asla kaybetmemek gerekiyor. Bu toplum bunu kaybedeli çok oldu. Ben bu hikayeden önce de başka türlü de yani Gergerlioğlu söyledi yahu. Evet, o e, o listede, kadın o dolaşıyor dediğimiz listede şu an ekranda. Evet, bu listenin sıhhatine dair tartışmalar gördüm. Gerçekten araştırmadım, bilmiyorum. Olabilir. Daha fazlasının olması da şaşırtıcı olmaz. Şu nedenle söylüyorum bunu. KHK'lıların çocukları meselesinde yahu Gergerlioğlu dedi ki bakanla görüştüm. Kadın aileden sorumlu bakan, hatırlamıyorum şimdi adını, hiç de bir önemi yok. KHK'lıların çocukların cezaevindeki çocuklarını söyledi. Onlar teröristlerin çocukları dedi. Ya bundan dolayı yıkılması gerekmiyordu memleketin yani. Sen çocuklarla ilgili, hapisteki çocuklarla ilgili nasıl böyle bir şey söylersin denilmesi gerekmiyor muydu? Derneklerin, sivil toplumun, yazarın, çizerin, gazetecinin, siyasetçinin birkaç cılız tepkiden mi ibaret kalması gerekiyordu bunun? Toplum bu, kendimizi kandırmayalım. Toplumun geldiği duyarsızlık düzeyi bu. Bu toplum böyle bir toplumdu zaten. O nedenle şey geliyor ya aklımıza. Ya biz ne ara bu hale geldik? Biz bir ara bu hale gelmedik kardeşim. Bu toplum buydu. Maalesef buydu. Bu toplum başka bir şey olabilir mi? Olabilir. Bu konuda ne kadar iyimser olduğumu da izleyicilerimiz biliyordur. Ama gerçekle yüzleşelim. Şu anki bağlamı KHK, daha önce başka konulardı. Ama inanılmaz bir duyarsızlık var, inanılmaz bir oholsunculuk var. Yer gök yıkılması gerekirdi bu açıklamalardan sonra. Dedim birkaç cılız tepkiden başka bir şey gelmiyor. O nedenle hakkaniyet, adalet duygusunu asla kabul etmemek gerekiyor. Çocuk çocuktur, masum insan masum insandır. Bunun altını çizmek gerekiyor. Bunu çizmediğimiz zaman kimin yakını olduğu, o klişe var ya, hangi mahalleden olduğu, bizim acımız hepsinden daha değerli oluyor. Herkes buna inanırsa o nedenle kolay yönetilebilir bir toplum oluyor. Maalesef o hale gelmiş durumdayız. Ben bu KHK'lı çocuk meselesine de, yani hayatını kaybeden şu güzelim çocuğa bakar mısınız? Yani bunun babası KHK'lı hapis yatmış filan diye bakan çıkıp bir bakanın açıklama yapması, bir bakanın açıklamaya zorlanması gerekiyordu. Ama yapılamadı. Yapamıyoruz. Anlatabiliyor muyum? O nedenle söylüyorum. İyimser olalım, topluma ümidimizi de muhafaza edelim ama olup bitenin bir yani kırım olduğu, sosyal kırım olduğu gerçeğini de gözden uzak tutmayalım. Ne yaşadığımızı bilerek mücadele edelim bence. Evet, Adem Yavuz Arslan, yani liderler değişir, siyaset değişir, ülkelerin yönetimine gelenler gider, başkaları gelir, koltuğa otururlar. En son Macaristan'da yaşanan örnekte olduğu gibi orada da şimdi yeni gelen lider bir devri sabık istiyor. Ve bu devri sabıkla beraber bir önceki dönemin bu Türkiye'de biriken günahlar gibi, suçlar gibi, üstü örtülemeyecek büyük kabahatler gibi siyasetçilerin sebep olduğu hadiselerin yargılanmasının önünü açmak istiyor. İstifa edin diyor şu an o pozisyonlarda, o makamlarda olanlar. Bürokrasiden bir hesap sorulur. Toplum kendisiyle işte bu acı faturalarla yüzleşir, yüzleşmeye devam eder. Tarih bunun göstergesi. Şimdi buradan bakınca Türkiye'de bu anlamda bir devri sabık ve bu suçlarla yüzleşme adına nasıl bir süreç bizi bekliyor? Biraz da bu konuya bağlam olarak eklersen, sen yakından takip ediyorsun. Mehmet Metiner, AKP'li. Mehmet Metiner'in burnu çok iyi koku alır. Çok erken fark eder bazı şeyleri. Tanırız kendisini. Şimdi Mehmet Metiner'in Amerika vizesiyle ilgili yaşadığı bir hadise var. Potansiyel mülteci adayısın demişler ya da Türkiye'den kaçma endişesi üzerine vize verilmemiş. Yani bu ikisi süreci buraya getirdim. Siyasetin geldiği noktayı biraz birbiriyle de bağlamak istiyorum. Yani pek çok insanın hayatının kararmasına, mülteci olmasına, Meriç'te boğulmasına, az önceki KHK'lı örneğinde olduğu gibi arka planında açıklamaları ve siyasi hamleleri olan bir ismin bu yaşadığı hadise ve Macaristan örneğinden baktığımızda bunların hesabı nasıl sorulur, ne zaman sorulur? Ya bu çok teorik bir konu başlığı. Şöyle teorik konu başlığı. Dünyada bunun çok geniş bir literatürü var. Geçiş adaletinin nasıl olduğu, hakikat komisyonlarının kurulması, yüzleşme, bunun çeşitli tanımları da var. Yani bir iktidar değiştikten sonra siz bir önceki dönemin zulümleriyle yüzleşmez, orada adaleti tecelli etmezseniz o yara hep açık kalır ve asla bir barış, toplumsal bir barış sağlanamaz.
Yani uzun bir literatürü var. Bu çok da zor bir konu değil çünkü dünya bunu tecrübe etti. Dünyanın değişik bölgelerinde ne yapılması gerektiği, nasıl yol yürünmesi gerektiği çok net belli. Yani o yüzden hani böyle yeni bir Amerika keşfetmeye ya da karanlıkta yol aramaya gerek yok. Eğer siz bir adalet tecelli edeceksiniz, tescil edeceksiniz. Bunun yöntemleri belli, takip edilecek yollar belli. Buna ben devri sabık demiyorum. Aksine geçiş adaletidir bunlar. Özellikle de Erdoğan tarzı tek adam rejimlerinin zulümlerinden sonra mutlaka bu prosedürün tamamlanması gerekir. Aksi halde yapanın yanına kar kalır ve asla bir toplumsal barış, bir yüzleşme gerçekleşmemiş olur. Bu kaçınılmaz olarak olacak. Bakın şu an Tunceli'de yaşadığımız örnek daha o aşamaya geçmeden yaşadığımız bir örnek. İktidar içerisindeki bir takım güç odaklarının hamlesiyle yaşanan örnek. Bir de siz iktidarın değiştiğini düşünün. Mesela bir örnek vereyim. İktidar değişmiş olsaydı, mesela normalde aslında değişmeden de yapılması gereken bir hamleydi ama öyle bir muhalefetimiz yok maalesef. Onlar başka bir paralel evrende yaşıyorlar. Bakın Ankara'da görülen Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasında çok kritik bir ifade vardı, itiraf vardı. Muhammed Kaplan ifadesinde dedi ki, biz 15 Temmuz'da kullandığımız silahları MİT'ten aldık. Ya bu ifadenin üzerine muhalefetin ayağa kalkması ve iktidara sorması gerekiyordu. Bir dakika nasıl yani? Mafya örgütlerine silah dağıtan bir MİT'imiz mi var? Nasıl yani? Hani siz 15 Temmuz akşamında hiçbir şeyden haberiniz yoktu. Diyanet İşleri Başkanı'yla çorba içiyordunuz. Erdoğan torununa Kur'an öğretiyordu. Hulusi Akar odasında makam odasında çay kahve eşliğinde evrak imzalıyordu gibi. Listeyi uzatmak mümkün. Saatlerce uzatabilirim bu konuyu. Ve hiçbir muhalefet partisi lideri bu bir dakika ya nasıl yani? Bir istihbarat örgütü mafya silahı nasıl dağıtır? Bu organizasyonu yapabilmek demek şu demektir. Yani siz bunu bile planlamışsınız. Hani 15 Temmuz akşamı her şeyi planladınız. Erdoğan'a 4 tane uçak hazır bekledi 4 ayrı havalimanında. Kum kamyonları dolduruldu belediyelerden. Silahlar dağıtıldı. Hatırlayalım. Selim Temirci şu an başka bir parti siyaset yapsa da o dönem il başkanıydı. Dedi ki ben il başkanıyım. Gençlik Dönmedi mi kollarına Selim silah Temirci'ye? dağıtıldığını AKP'ye döndü nasıl? Selim Temirci yanlış Döndü hatırlamıyorsam. döndü. Döndü Evet döndü. döndü. Evet. Döndü. Döndü doğru döndü. Ve şunu hatırlayalım. Adam demişti ki ya ben il başkanıyım. Öğrendim ki araştırmanın sonunda Sedat Peker'in silahların dağıtıldığını ifşasından sonra gençlik kolları üzerinden silah dağıtılmış dedi. Yani AKP gençlik kollarına silah dağıtma işi herhalde İstanbul'daki il başkanının haberi bile yokken yapılmış. Bu sadece bir bakanın tercihi de değildir. Yani demeye çalıştığım şey şu. Yani bu tip rejimler sonrasında çok esaslı bir hakikat komisyonu yüzleşme dönemi gerekiyor ki adalet tecil etsin, tescillensin. O yüzden hani böyle işte devri sabık yapmayalım, işte tekrar eski dosyaları karıştırmayalım falan gibi söylemler ancak bu pis işlerin içerisinde olan insanların kendini korumak için yaptıkları bir takım hamlelerdir. Mehmet Metiner meselesine gelince yani günlerdir böyle eğlenceli bir haber yoktu. Bu haber sayesinde biraz Evet. eğlendik. Yani Mehmet Metiner zaten mizah unsuru birisi. Yani siyasi geçmişinden yaptıklarına ki ben maalesef aynı kurumda çalışma talihsizliğinde bulundum, yaşadım. Yani hani uygun olsa anlatacağım çok şey olur da gerek yok şimdi. Böyle bir şahsiyet ve e, elçilikte yaptıkları ve oradan işte test etmeye çalışmış. Amerikan devletini test ediyormuş. Yani yersen aktroller var işte yani o kadar yani. Olacak olan şey şu. Bütün Sen AKP'liler test aynı kaderi etmeseydin, yaşayacak. Erdoğan'a söyleseydin o test etseydi filan demek lazım aslında yani. Yani Amerikan elçiliğini test etmiş. Orada elçilikte bir de atar yapmış böyle şey işte beni niye bekletiyorsunuz falan. Yani hani kendisi çok önemli bir şahsiyet ya. Beni niye bekletiyorsunuz falan diye atar yapmış orada. Ya bu AKP'lerin hepsinin yaşayacağı kader. Yarın bir gün sadece o değil başkaları da başka yerlerden vize alamayacak. Ben Metinler'e dün bir çağrı yapmıştım. Hani olur da Meriç'ten falan çıkmak istersen senin eskiden mesai yaptığın birçok arkadaş Meriç'ten çıktı. Hepsini tanıyorsun. Sana yol gösterirler. DM'den irtibata geç demiştim. Hani olur da Meriç'ten çıkmak isterse yolunu gösterebiliriz. Evet, ülke gerçekten cinnet geçirenlerin, büyük sıkıntı yaşayanların, ağır badireler yaşayanların cehennemine dönmüş durumda Doğan Ertuğrul. Mehmet Metiner meselesi biraz kara mizah. Yani sonuç itibariyle baktığımızda ve en belki de masumları yani havuz medyasını, rejimin bütün o
aparatlarının her gün ürettikleri mesajları, açıklamaları, topluma dayattıkları yaşam biçimini ve dünyayı algılama modeli olarak ortaya koydukları trolleriyle bütün o devletin imkanlarını kullanarak ortaya koydukları çeyrek asrı bulan devir iktidarlarında nasıl bir toplum, nasıl bir Türkiye, nasıl bir ülke ortaya koydukları ortada. Ama maalesef üzerlerinden bu suçları atmayı, birileri de bunun hesabını sorma konusunda yeteri kadar doğru hamleler yapamıyor tablosuyla karşı karşıyayız. Bu devri sabık meselesine birkaç cümle senden almak istiyorum. Programımızın artık son dakikaları, ekleyeceklerimizi böyle hızlıca ekleyip varsa böyle bir son dakika gelişmesi de onu söyleyip tamamlamak için söz sende. Eyvallah. Adem'in yaptığı gibi bu devri sabık mevzularını birkaç cümleyle geçiştirilecek bir mesele değil bence. Çünkü devri sabık mevzu Türk siyasi literatüründe hep negatif anlam yüklenir ve gelen iktidarlar devri sabık yapmayacağız garantisi vererek gelirler. Yaşadığımız pisliğin bir önemli nedeni budur. Devri sabık yapılmamasıdır. Adına devri sabık denildiği zaman bütün negatif çağrışımlarıyla hatırlanıyor ama pekala bir arınma olabilir devri sabık. Bu niye devri sabık gündeme geldi? Macaristan'da olup biten şeyler, işte İran Savaşı'nda İspanya'nın model olması gibi Macaristan'da olup biten şeyler, Magyar'ın seçim zaferi Türkiye'deki muhalefet için net bir yol haritasıdır. Net bir yol haritası. Yani Avrupa Birliği'dir, Türkiye farklıdır. Tabii ki bambaşka siyasi durumlardan söz ediyoruz ama çok benzer tarafları da var. Ne oldu? İşte 16 yıllık Orban iktidarının sandıkla yıkılabileceği ortaya çıktı, yıkıldı. Seçimde anayasayı değiştirecek çoğunluğu elde etti muhalif parti. Partinin içinden çıkan muhalif parti. Orban'ın yakın çalışma arkadaşlarından birisi. Ve sonra ne yaptı? Arkadaşlar bu bence iktidar tarafından, Türkiye'deki iktidar tarafından itinayla kamuoyunun gündeminden uzak tutulmaya çalışıyor ama bakın bugün yaptığı açıklamada Magyar'ın, muhalefet liderinin bu Mayıs ayının sonunda görev devralacak. Daha önce işaretini vermişti. Dedi ki Cumhurbaşkanı dahil o rejim tarafından Orban'ın hukuksuz iktidarı döneminde, tek adam iktidarı döneminde göreve gelmiş Cumhurbaşkanı dahil, Anayasa Mahkemesi Başkanı, Yargıtay Başkanı, başka üst düzey bürokratlar, ya seninle bugün söylediğimiz gibi ya edebinizle istifa edin ya biz anayasa değiştirme çoğunluğuyla sizi oradan alacağız dedi. Bunun Ben de eklemiştim Türkiye'dekiler için Doğan Ertuğrul burada yorum olarak da ekleyeyim. Kaldıysa edepleri, kaldıysa edebiniz, tabii. kaldıysa azıcık ahlakınız, azıcık sosyal sorumluluğunuz, azıcık bu vatandaşa karşı, millete karşı bağlılığınız, yani gidersiniz. Gitmezler, Türkiye'de de gitmezler. Macaristan'da gitme ihtimalleri daha yüksek. Ama bu bir yol haritasıdır bence. Bu devri sağlık meselesi önemli. İktidar geldiği zaman bakın uzlaşmayı denemiyor. Baştan söylemişti. Vaat ettiği şeylerden biri Orban iktidarının Macaristan'daki tek adam rejimini değiştireceğini söyledi zaten. Ne yaptı mesela? Aşağılık Türkiye'deki medyanın, aşağılık iktidar çevrelerinin söylediğinin aksine dedi ki Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararlarına uyacağız, çıkmaya çalışıyordu Orban. Biz çıkmayacağız. Allah'tan kendisi çıkmamıştı. Eğer Netanyahu gelirse Uluslararası Ceza Mahkemesi hakkındaki kararını uygularız dedi. Ey ahali, duysun istemiyor Türkiye'de kimse bunu. Bakın Netanyahu'yu tutuklarız dedi. Orban, Erdoğan'ın en yakın, Avrupa'daki en yakın müttefiklerinden biri Orban ve Uluslararası Ceza Mahkemesi Netanyahu'ya yakalama kararı çıkardığında Netanyahu'yu davet etti. Netanyahu'yu ağırladı Budapeşte de. Evet. Ey ahali, Türkiye ahalisi, tablo bu. Yani gelinen aşamada muhalefet için yol haritası deme nedenim o. Hatta geçen hafta yanlış hatırlamıyorsam şeyi söylemiştim. İşte İspanya Başbakanı Sanchez'le görüştü Özgür Özel ve Türkiye muhalefeti. Bence ziyaret etmeli, konuşmalı, fikir alışverişinde bulunmalılar. Bu devri sabık mevzu bence sandığımızdan daha önemli. Metinler konusunda da çok uzun ve çok gerçekten bir cümle Doğan Ertuğrul noktalıyoruz programı. Tamam. Saati bulmadan bitireceğiz. Adem'in bir hakkı vardır ben söyleyeyim. Şöyle basit bir şey söyleyeyim. Küçük bir anekdot aktarayım. Vay efendim Dışişleri Bakanlığı'nın referansı yetmedi mi falan filan diyenlere efendim Amerikan Konsolosluğu Büyükelçi referansa bakmaz filan geyikleri dönüyordu. Bir arkadaşımın yaşadığı bir hikayeden 20 yıl önceki bir hikayeden söz edeyim. Çalıştığı gazeteden hep arkadaşım formülü anlatırız ya. Çalıştığı gazeteden
önemli dosyalarını hazırlayarak vize müracaatı yapmak üzere beraber, ben konsolosluğun kapısındaydım. O arkadaşımız müracaat için gitti ve bir referansı vardı. Bir referans mektubu almıştı. Hatta sözlü bir referans mektubu vardı. Arkadaşımız o uzun emekler harcayarak hazırladığı dosyayı konsolosluk görevlisine sunma fırsatı bulmadan, sizin isminiz bu mu? Evet. Pasaportunu ver, yarın gel al denildiğine şahidim. Onu da söyleyeyim. Referansta Patrik Bartolomeos'tu. O nedenle vay efendim Amerikan konsolosluğu referansları filan ciddiye almaz. Bunlar boş laf. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın bu hale düşürülmüş olması, Mehmet Metiner'e referans vermesi ayrı bir mevzu. Bu referansın ciddiye alınmaması utanç vesilesidir. Madem bitti, bu kadar söyleyeyim. Teşekkürler. Çok net bir özet oldu. İyi de bir kıyas oldu. Adem Yavuz Arslan, son dakika bir şey varsa, yoksa kapatıyorum. Abi çok matrak bir haber aktaracaktım ama süremiz bitti dedin. O yüzden bir şey söylemeyeyim. Ama sadece bir ekrana bir reji verebilirse, Sabah gazetesi ekibi bugün yüksek yargıyı turlamış. Bir foto galeri yapmışlar. Bence bu fotoğrafı ve haberi bir gazetecilik ders kitaplarına ya da işte şeye okutmak lazım. Rejim medya ilişkilerine okutmak lazım. Evet. Sabah gazetesinden üst düzey yöneticiler Ankara'da yargı dünyasının isminden zirvedeki isimlerle bir araya gelmiş. Haber böyle başlıyor. Ziyaret turu kapsamında önce işte 1. daireyi ziyaret etmişler. Çeşitli temaslarda bulunmuşlar. Karşılıklı fikir alışverişinde buluşmuşlar. Hukukun üstünlüğü medya fikir üzerinden, ilişkisi üzerinden karşılıklı fikir alışverişinde bulunup ziyaret hatıra fotoğrafları çekilerek bitirilmiş. Abdurrahman var mı arada? Görmedim ben haberi. Tabii ki var canım, yani onsuz olur mu? Onun haberi zaten. O ve Güzel. haber müdürü. Ama ziyaret ettiği isimlerin hepsi 17-25'i kapatan, 15 Temmuz kumpasında aktif rol alan Can Tuncay gibi, Fuzuli Aydoğdu gibi, Hakan Yüksel gibi isimler, Cengiz Aydemir gibi isimler. Evlere şenlik bir haber. Bence ibret alemlik bir iş olarak bunu bir yerde tutmak lazım. Evet, hakikaten ibret alem olacak hadiselerin yaşandığı bir gündü. Onu yorumlamaya çalıştık. Olayların birbiriyle ilişkisini ve perde arkasını aralamaya çalıştık. Önemli tespitler ve bilgiler vardı. Son dakika gelişmeleri vardı. Eski Tunceli valisinin tutuklanmasından Amerika Birleşik Devletleri İran pazarlığına dair çok önemli son dakika gelişmelerini aktardık. Lütfen takip etmeyi, beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yazmayı, bildirimlerinizi açmayı ihmal etmeyin. Haftaya yeniden karşınızda olalım ve daha geniş bir kitleye hep birlikte hitap edelim. Adem Yavuz Arslan, Doğan Ertuğrul, ağzınıza yüreğinize sağlık. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.